Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine bugün süper ve merak ettiğiniz bir konuyla ve aklınızı oldukça karıştıran bir şeye bir mantıklı açıklama yapmak için bu videoyu çekiyorum. Stephen Ponzi mi? Stephen Ponzi'ye mi dönüyor? Bununla ilgili birkaç kendi fikrimi söyleyeceğim. Ayrıca yine BNB chain'deki enerji olayından bahsedeceğim. Yani Solana'daki enerjilerin BNB tarafından kullanılması. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere dün bir video yapmıştık. Bakın oradaki videonun şeyleri duruyor. Dün GST BNB anında 21 dolardı. Şu an 25 dolar arkadaşlar. Ve dün 0 mintli bir ayakkabının değeri 25 BNB'ydi. Şu an minimum 29 BNB seviyelerinde seyretmekte. Yani ne demek istiyorsun hocam? Şimdi arkadaşlar play to earn oyunlarının, bakın play to earn'lerle kıyaslarsanız bütün hepsine baktığınızda sistemin maksimum zamana geldiğinde yaşadığı bir hype vardır. Bu hype'ı yaşar ve sonrasında sistemin coin'i yavaş yavaş aşağı düşmeye başlar. Bu bütün play to earn'lerde şimdiye kadar böyle olmuş. Stephen'ı bunlardan biraz farklı kılan hayatımızın içinde olması olduğunu daha önce söylemiştim. Ya burada şunu söyleyen arkadaşlarımızı gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Yani bir gün patlayacak. Bir gün patlayacağını ben de biliyorum. Yani bunu bilmek için alim olmak gerekmiyor. Ama o gün hangi gün? Çünkü bu kadar hype'lı bir proje, bu kadar para kazandıran bir projede tabii ki para kazandırırken var olmak güzel bir duygu arkadaşlar. Yani patlayacaktan kasıt da şu bu arada, onu söyleyeyim size. Yani işte Binance'da şu an GST 25 dolar, yarın bir gün işte eşitlenecek. 2 dolara düşecek, 3 dolara düşecek. Bu zaten bilinen bir şey arkadaşlar. Ekstra bir şey söylemiyorsunuz siz. Yani bu bir ne diyeyim size, görünen köy kılavuz istemez. Yani siz görünen köye şey yapıyorsunuz. Hani bunu biliyorum tarzında yaklaşımlarda bulunuyorsunuz. Bir kere bunu çok doğru bulmuyorum, onu söyleyeyim. Yani şunu değerlendirmek lazım. Birçok projede şunu değerlendirmek lazım. Biz bu hype'ın hangi noktasındayız? Bu hype devam eder mi? Bunu yorumlamanız lazım. Ve hype'ın devam edeceğini düşünüyorsanız da ne yapmanız lazım? Sisteme dahil olup para kazanmanız lazım. Ki biz bu stratejiyi uyguladık. Yaklaşık bundan 2,5 ay önce ilk videomuzda Stephen'a girdiğimizden beri çok ciddi paralar kazandık. Ve dünkü çektiğimiz videoda da BNB chain olayından bahsettik. Şimdi BNB bu işi farklı bir boyuta götürmüş durumda. Nasıl farklı bir boyuta getirmiş durumda arkadaşlar? Şu an bir 0 mint 2 ayakkabıyı 3500 dolara, hatta 3500 dolar bile değil, 1100 dolara mint ediyorsun. Pardon, yanlış hesapladım. Çünkü şöyle bir madde var arkadaşlar, dikkat edin. Eğer GST'nin fiyatı 10 doları geçerse ilk bu 0 mint ayakkabıda 40 GST 160 GMT ödüyorsun. BNB chain'dekine göre işte 1100 dolara tekabül ediyor. Ve 1100 dolara mint ettiğin bir ayakkabıyı hemen, bakın bugün söylüyorum size, 29 BNB'ye satabiliyorsun. Tabii ki burada bir mantıksızlık var. Yani ama bu mantıksızlık ne zamana kadar devam edecek? Ben bundan yararlanabilir miyim? Tarzında düşünmeniz gerekiyor ya da hiç girmemeniz gerekiyor. Yani çok ilginç bir şey var. Mesela 2,5 aydır. Bu arada sizi bunu eleştirdiğim için demiyorum. Hani mantaliteyi bu şekilde oturtturmanız gerektiği için söylüyorum. Yani 2,5 aydır GMT ile ilgili onlarca kişi işte batacak, bitecek tarzında şey yaptı. Ama o günden bugüne geldiğimizde paramızı 3 katına 4 katına çıkartmış durumda. Şimdi BNB olayına da biraz bakmak gerekiyor. Yani bu BNB'de ne oluyor? İşte burayı 1000 dolara şu an mint ettiğim ayakkabı gidip işte 9000 dolara satabiliyorsam burada bir şey var. Bu ne kadar devam eder, buna bakmak gerekiyor. Ve o noktada hemen şu ortaya çıkıyor. Şunu demişler arkadaşlar, kendi adminleri, Solana'daki enerji olayının en az daha 4 haftası olduğunu söylemiş. Bakın bunu admin söylemiş arkadaşlar. Kesin bir zaman vermemekle birlikte en az 4 hafta daha bu sürecin devam edeceğini düşünmüş. Dolayısıyla ben dünkü videoda şunu yaptım. Ne yaptım? Kendi riskimi aldım. Ve bana mantıklı geldi. Bu hype'ın biraz daha devam edeceğini düşünüp BNB'de gidip ayakkabı aldım 2 tane. Ve bunları dünkü canlı yayından mint ettim. 2 tane toplamda 50 BNB'ye aldım. Bakın. Hemen hemen tüm mal varlığımla aldım. Öyle söyleyeyim. Nakitteydim biliyorsunuz uzun zamandır. 50 BNB'ye aldığım şeyi mint ettim. Ve bugün o mint ettim. Dün gece canlı yayında mint ettim ayakkabıyı 31,5 BNB'ye sattım arkadaşlar. Çünkü şunu düşündüm. Bu hype'ın en az 10 gün daha devam edeceğini düşünüyorum. Zaten bu 10 günlük süre zarfında ben zaten paramı çıkartıyorum. Konuyu böyle yorumlamanız sizin için de faydalı olacaktır arkadaşlar. Yani şunu söylemeniz gerekiyor. Bence bu hype daha ne kadar devam eder? Tabii ki bunu da işte adamların yaptığı açıklamalara bakmanız gerekiyor. Neler oluyor, neler bitiyor, buna bakmanız gerekiyor gibi donelerle mantıklı yaklaşmanız gerekiyor. Yani Stephen bitti. Bitecek. Bitecek zaten. Yani çok ekstra bir şey söylemiyorsun.
O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Bu konudaki her türlü yoruma açığız arkadaşlar. Çünkü akıl akıldan üstündür ve bu konu gerçekten yoruma açık bir konu. Bu şekilde mantıklı yorumları yaparsanız biz de kendimizin gelişimi noktasında, en azından yeni fikirler noktasında son derece ne diyeyim işte bilgi sahibi oluyoruz sizlerle birlikte diyorum. Hepinizi seviyorum. Çok şey yapmayın arkadaşlar. Böyle çok kafayı yakmanıza gerek yok. Bir hype var. Bu hype'den yararlanmaya bakın. Zaten bir gün sistemdeki coin değerinin düşeceğini bildiğiniz için de sürekli kar almaya bakın. Yani sürekli ayakkabı almak yerine sürekli kar alırsanız bu soru işareti zaten otomatikman kafanızdan gitmiş olacak. Yani 2,5 ay önce 2 tane ayakkabı alan adam hem o 2 ayakkabının parasını çıkarttı hem o 2 ayakkabının parası kadar da para kazandı. Olayı böyle yorumlayın. Hepinizi seviyorum. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.